Sevgili izleyenler, kanalımızdan merhaba. Merhaba. Merhaba herkese. Merhaba, umarım iyisinizdir, iyi bir yaz geçirmişsinizdir, kamplarınız İnşallah. çok eğlenceli geçmiştir. Şimdi yeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Umarım Rüzgar'la birlikte bu ürünümüz hakkında siz de bu içeriği izledikten sonra yeterli bilgi sahibi olursunuz. Evet, aynen. Şimdi bugün sizlere kampların bir amiral gemisinden bahsedeceğim. Amiral gemisi. Evet, amiral gemisinden. Çünkü bu ürün kampta ne sağlıyor Rüzgar? İşte yemeğimizi pişirmemizi, Evet, böyle ısınmamıza, ısınmamızı sağlıyor. Evet. Yemeklerimizi soğuk bir şekilde tutmamıza. Tabii buzdolabını çalıştırmaya sağlıyor aynı zamanda. Belli oldu gerçi ama ne oldu? Olsun birazcık böyle. Kampın amiral gemisi Ne? kamp alanlarında gerçekten vazgeçilmez bir üründen bahsedeceğiz. Kamplarda bizim ısınmamızı sağlayan, buzdolabımızı çalıştıran, Bilgisayarlarımızı şarj eden. bilgisayarlarımızı şarj eden, enerjinin sağlanması için kullanacağımız bir cihazdan bahsediyoruz. Buna biz taşınabilir enerji istasyonu da diyebiliriz. Aynı anda bir sürü cihazımızı şarj edebiliriz. Hı hı. Şişme yataklarımızı çalıştıran cihazları çalıştırabiliriz. Aynen. Çadır için kurulumda kompresörleri çalıştıran bir cihaz aynı zamanda bu. Hı hı. Evler için de büyük çözümler sunuyor. Evlerimiz için de aynı zamanda çözümler getiren bir cihaz. Neden bahsediyoruz? EcoFlow'un Delta Max. Delta Max'ından bahsediyoruz. Bu güçlü bir makine, gerçekten güçlü bir makine ve kamp için bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Gelin hep Gerçekten. beraber biz aldık, deneyimledik, sizinle paylaşalım. Siz de umarım bu video sonunda bu cihazlar hakkında iyi bir bilgiye sahip olursunuz. Gerçekleri çünkü gördüğümüz, yaşadığımız ve analiz ettiğimiz bilgileri sizinle paylaşacağız. Siz de bu şekilde diğer cihazlarla, diğer markalarla, isteğiniz olan cihazlarla karşılaştırabileceksiniz, bilgi sahibi olacaksınız. Haydi geçelim. Rüzgar, bana yardım Geleyim. et şuradan ya da ben buradan Sence tutayım. orası daha. Hadi kaldıralım. Hop. Hoppa geçti koyduk. Evet. Başlayalım. Evet. Amiral gemisi burada arkadaşlar. Evet, amiral gemisi burada. Bu EcoFlow Delta Max modeli bu şekilde geliyor arkadaşlar. Kutusu bu şekilde. Tabii biz kutuyu teslim alırken herhangi bir şey olmasın diye açtık. Şimdi burada da size kutu açılışı yapalım. Kutuyu ilk açtığınız zaman önümüzde garanti belgesi ve özellikleri çıkıyor. bir garanti belgesi ve içinde kılavuzu var. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Size tavsiyem bu kullanma kılavuzunu Türkçe'ye çevrilmemiş maalesef ama bütün markaların eksikliği. Kardeşim Türkçe'ye çevirin. Lütfen bunun içinde Türkçe olsun. Bizim ne eksiğimiz Biz var? bunları satın alıyoruz. Türkçe yok. Ama içinde Türkçe olmasını isteriz. Evet, yabancı dilden artık bütün yapay zeka herkes çevirebiliyor. Mutlaka bunun içeriğini Türkçe'ye çevirip inceleyin Okuyun. arkadaşlar. Çok önemli şeyler var içinde. Biraz sonra bahsedeceğim. Gerçekten bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki cihazı bunlar olmadan, bu bilgiler olmadan çalıştırmayın. Çok önemli. Biraz sonra bahsedeceğim size. Bir kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. Şemalar çıkıyor. Bu tabii ki başlangıç guide, yani quick start guide, yani hızlı başlangıç kılavuzu. Garanti kılavuzu çıkıyor ve işte Telefon uygulaması. telefon uygulaması, nasıl Aynen. aplikasyonunu kuracaksınız. Aynen. Ve az sonra bahsedeceğim. Bunun içinden evler için aynı zamanda büyük çözüm üretiyor bu marka. Onunla ilgili bir tanıtım çıkıyor. Bundan biraz sonra Onları gene böyle istersen bahsederiz. bana veya boş ver Ha, kalsın. burada dursun, koyalım. Daha sonra çıkıyoruz gel. EcoFlow'un böyle özel bir kutu. Evet, içinden siyah bir kara kutu çıkıyor. Acaba içinden ne çıkacak? İçinden kablolar çıkacak. Bir tane normal fişe taktığımız kablo. Evet, bu cihazı normal bir fişte şarj etmeye yarayan kablo. Bu arabaya takıp şarj etmeye yarayan kablo. Evet, araç çakmağından cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu ona yarayan bir kablo. Ve bu da güneş panellerine bağlarken kullandığımız kablo. Evet, az sonra bahsedeceğiz. Bu cihaz güneş panelleriyle sürdürülebilir, uzun süreli bir enerji sunuyor. Bu da onun için bir cihaz, bir fiş ve açalım. Açalım. Ya koyayım şöyle. Oraya koy.
Ve Ve içinden birlikte amiral gelir. Amirali çıkaralım. Gel tut Sugar. Kaldıralım. Biraz ağır. Bir tık ağır 23 kilo. Evet, kutuyu oraya alabilirsin. Ben bunu tutayım. Tut sen onu. Tut ben alayım hemen. Evet. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Evet, bakın. Kutudan bunlar çıkıyor. Yani bir kullanma kılavuzumuz var. Ve bu prizlerimiz var ve cihazın kendisi çıkıyor. Şimdi cihazı bu serinin orta segment cihazı diyebiliriz. Bunun bir üstü EcoFlow Pro'ları var. Delta Max Pro. Yani o biraz daha böyle güçlü bir cihaz. Bu 2400 watt güç sunan bir cihaz. 23 kilo. Markadaki iddia aynı zamanda evlerde de kullanılabilen bir cihaz. 13 tane cihazı aynı anda çalıştırabilir bir çıkış gücüne sahip. Gayet iyi bir çıkış Gayet bu iyi arada. bir cihaz. Evet. Şimdi ürünü size tanıtırken şöyle başlayalım. Cihazı kampta kullanacağımız için hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğumuz şeylerden başlayalım mesela. Elektrik. Elektrikte neyi hızlı bir şekilde şarj Buzdolabı. etmek? Buzdolabının Telefon. Önce Yani telefon. Aynen, telefon. Telefonumuzu şarj edelim. Takalım. Şimdi ilk önce telefonumuzdan başlayalım. Nasıl şarj ediyoruz? Normal telefonumuzu takmadan önce bir şeyden bahsedeyim hemen Rüzgar sana. Olur. Bu cihazın önünde bakın cihazı ön tarafından Açıyoruz ilk basarak önce. çalıştırıyorsunuz. 3 saniye basılı tutun. Size ne kadar enerjiye sahip olduğunu, doluluk oranını ne kadar süre şarj edebileceğini gösterecek cihaz. Bu zaten doluluk oranı. Evet. Bu da ne kadar süre? Evet. Tamam. Şimdi burada 2 tane Type-C girişi var. Type-C girişi var. 4 tane de USB girişi var. Aynen. Bunlar ikisi yani bir bölüm hızlı şarj, öteki taraf normal şarj Normal olarak şarj. ayrılmış. Çalıştıracağımız bölümün önünde de bir anahtarı var. Basıp aktive ediyoruz. Yani bu Şimdi aktivasyon takalım. burayı Evet, şimdi şey takalım. yapıyor. Takalım hemen. Şuraya takalım. Evet. Şimdi şöyle. Bizim bu kabloda bir sıkıntı olabilir. Evet, Aynen. bakın. Cihazı şu anda şarj etmeye başladı. Cihaz şarj edince üzerinde zaten gözüküyor. Burada bir cihaz takılı diyor. Şarj Burada bir etmeye tane USB başladı girişi diyor. gözüküyor. Şimdi cihazımızı şarj etmeye başladı. Bu arada biz bir de buzdolabımızı takalım. Buzdolabımızı da çalıştırsın. Buzdolabı zaten kampta çok önemli. Evet, çok önemli bir şey. Takalım. Yine buradaki on off tuşuna basıyoruz. Evet, Yani baba sen Onu çevir da istersen. gösterelim. Onu da gösterelim. Evet, cihazın arkasını tanıtalım biraz şimdi Rüzgar. Ver ben yapayım baba. Burada 4 tane normal fiş girişimiz var. Burada araba çakmayla takmak için yerimiz var ve burada üstte böyle 3 tane giriş var. Evet, şöyle bahsedeyim sevgili izleyenler. Bu cihaz normal fişten şarj edilebiliyor. Solar panellerle şarj edilebiliyor. Bir de araba çakmağından şarj edilebiliyor. Bu kısım üst tarafta cihazın şarj edildiği kısım. Şu an şarj etmeyeceğimiz için kapatıyorum. Ortadaki kısımsa priz olarak kullanabileceğimiz Şu an bölüm. kullanacağımız. Evet. Şimdi biz burayı kullanacağız. Önce bölümü aktive etmek için altındaki anahtara basıyoruz. Bakın ışığı yandı. Buraya artık kullanabiliriz. Prizi takalım. Evet. Ve gördüğünüz gibi Taktık. buzdolabımız çalıştı. Buzdolabı çalıştı ama buzdolabını da çalıştırmadan bir ayar yapmam lazım. Buzdolabına da hemen Eksi 18'e artı 4'e de buzdolabı ayarlıyordum eksi sanırım. 18'de çalıştır diyorum. Artı 4. Artı 3. 4'te de Evet. normal buzluk kısmını çalıştır diyorum. Buzdolabı da çalışmaya başladı. Şimdi bir şey daha takalım. Mesela bu da bir lambamız bizim. Bunu da Bunun şarj USB edelim. girişi vardı. Evet, Aynen. USB'den Gördüğünüz gibi şarj USB edelim. girişi var. Bunu hemencilik şöyle koyalım. Evet, Onu çevireyim. yine sen ters çevir. Aynen. Daha kolay olur benim için. Hem arkadaşlar da görsün. Bunun bu kısmı açıktı zaten. Normalde şarj ettiğimiz gibi buraya takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu da şarj oluyor. Bunu da koyalım. Bunu aynen üstüne koyalım. Bu da üstüne dursun. Evet, Şu an 3 tane şey şarj ediyor değil 3 mi? tane cihaz koyduk. Hiç azalmadı. Şu an ama hala 100. 3 cihaz çalışıyor. %100 şu anda. Ve dedi ki ben 26 saat bunları şarj ederim. 26 saat boyunca şarj etmeye cihaz devam edecek. Yani size 26 saatlik bir konfor sunuyor. Bir elektrik sunuyor. Şimdi biz biraz daha elimizi artıralım. Bize bir kahve yap Rüzgar. Yapayım. Bize bir kahve yap. Türk kahvesi yapayım. Şunu şöyle biraz sola alalım. Baba onu takalım.
İstersen sağ alalım. Buraya Aynen. alalım, o tarafta yap. Fark etmez benim için. Şöyle ben. Evet. Kahve makinesinin Şimdi kahve yapacağız arkadaşlar cihazda bir de. ve biraz daha yaklaştırma şansın olursa güzel olur. Orada yap. Rahat rahat otur. Rahat rahat otur. Bize Olur. bir kahve yap. Al hadi. Kahve yapayım. Hadi. Bunu takayım baba. Evet, tak cihazı. 4. cihaz takıyoruz arkadaşlar. Bakın taktık. Gördüğünüz gibi cihazın ışığı yandı. Yani makine şu anda çalışmaya hazır. Onu da çalıştıralım. Ben oturayım biraz. Sen dinlen azıcık. Dinleyin. Bu arada size biraz teknik bilgiler vereyim arkadaşlar. Cihaz hakkında size önemli bilgiler vereceğim. Mutlaka bunları dinleyin kullanmadan önce. Bence bunları kulak arkası yapın. Çok önemli şeyler çünkü. Bakın bu cihaz, Rüzgar kahve yaparken ben bunun hakkında bilgiler vereyim. 2048 watt saat bir güç üretiyor. Bu da 2400 watt'a tekabül ediyor. Cihazın ekstra bir özelliği var sevgili izleyiciler. X-Boss sayesinde 3000 watt'a kadar bu cihazı çıkartabiliyorsunuz. Yani 3000 watt'a kadar size bir enerji sağlıyor bu cihaz gerçekten. Ve güzel bir şey bu yani. Güzel bir şey. Doldur Rüzgar. Sen devam et istersen baba. Devam edeceğim. Cihazın USB-C, AC/DC bir de güneş paneli girişleri var. Söylemiştim az önce, göstermiştim. Tamam herhalde Rüzgar. Aynen. USB girişleri ön tarafta 4 tane USB girişi var. İkisi hızlı, ikisi normal olmak üzere. Yine 2 tane de Çok güzel kokuyor. Type-C girişi var. Bu Type-C girişlerin 2 tanesi normal, 2 tanesi hızlı arkadaşlar. Arkada da az önce gösterdiğim gibi AC/DC ve güneş paneli girişleri var. Şimdi cihazın önemli bir özelliğine geliyoruz arkadaşlar. Bu cihaz ilk geldiği zaman %29 şarjla geldi bize. %29 şarjla bu cihazı biz 9 saat yakın kullandık. Bu bir değer aslında ama sizin için tam şarj edilmesi gerekiyor. Şöyle söyleyelim. Bu cihazı sıfırdan %80'e kadar 1 saatte şarj edebiliyorsunuz. Normal enerjiye bağladığınız zaman evinizde ya da herhangi bir yerde bir kahve içme molasında bu cihazı şarj etmek istediğiniz zaman 1 saatte size %80 doluluk sağlıyor. Bu çok önemli bir değer. Yani Aynen. Çok şarj. hızlı oluyor. Aynen. Mesela ben hatırlıyorum 10 dakika kitap okumaya başlamıştım. 10 dakikası geçti. Bir anda bakmıştık o 10 olmuştu. Daha var. Eğer cihazı 2 solar panelle kullanırsanız sürdürülebilir bir şekilde güneş enerjisiyle cihazı şarj ediyorsunuz. Yani her şarjda cihaz ortalama kampta 2 gün size enerji sunuyor. 2 gün güzel bir süre. 2 gün gayet iyi bir süre. Çok güzel bir süre. 2 gün boyunca cihaz şarjı azaldığı zaman zaten önünde göstergesi yüzdelik olarak size gösteriyor. Bakın şu anda buzdolabımız bağlı. Buzdolabımızdan derece düştüğünde sesler geliyor. Evet. Bir lamba şarj ediyoruz, bir cep telefonu şarj ediyoruz. Buna bilgisayar bağlayabilirsiniz vesaire. Diyor ki %96 daha düşmedi bile enerjisi bakın. Cihazın artıların yanında eksilerinden de bahsedelim. Bir kere biraz cihaz Olur. bir kişinin taşıyabileceği bir cihaz. Uzun mesafede taşıyamazsınız. Biraz ağır. Fiyatı da biraz farklı diyelim öteki ürünlerden. Bunun solar panellerle şarj edilmesine gelelim biraz. O da bir tık. Marka burada size çok geniş bir yelpaze sunuyor. Nasıl geniş bir yelpaze? Bu cihazla 2 gün bütün cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Aynen. Evde de bir sistem kurabilirsiniz. Bakın evde bir sistem kurabilirsiniz. Bu cihazı Setup kurabiliriz. bir setup kurabilirsiniz evde. Bu cihazla buzdolabını, televizyonu, laptopu, saç kurutma makinesini hepsini bir anda çalıştırabilirsiniz. Bulaşık 2 gün makinesini. size bunun garantisini veriyor ya da 2 gün bunun desteğini veriyor. 2 tane solar panelle balkona ya da ne bileyim çatıya koyacağınız 2 solar panelle sürekli olarak cihazı şarj edip
büyük bir enerji tasarrufuna da sağlayabilirsiniz. Gidebilirsiniz. Bak bir şey söyleyeyim. Çamaşır makinesini falan da yapar mı? Çalıştırıyor. Yani ne kadar çalıştırıyor? 2400 Watt'a kadar cihazların hepsinin bir çıkışı var. Mesela buzdolabı için bu sanırım hatırladığım kadarıyla 980 Watt'tı ya da daha fazla olabilir. Buzdolabı biraz yüksek. Öteki cihazlar biraz daha düşük enerji ihtiyacı duyuyor. Güneş panelleriyle beraber bunu kullanırsanız güneş panellerinden de böyle bahsedelim. Güneş panelleri de cihazı 6 saatte şarj ediyor sevgili izleyenler. 6 saatte bu cihazı sabah kalkıp kahvaltı yaparken kampta şarj edebilirsiniz. Güzel bir özellik bence. Şimdi kış kampları başladı. Kış kamplarıyla beraber kamplarda ısınma ihtiyacı doğdu. İşte zaten bizim kendi sobalarımız var ama aynı zamanda elektronik cihazları da UFO gibi. ısıtıcıları da çalıştıran bir cihaz bu. Büyük kolaylık sağlıyor. Bir de bir şeyden daha bahsetmek isterim. Allah göstermesin felaket zamanlarında da bu evlerin, ailelerin kurtarıcısı olabilir bir cihaz. Elektrikler kesildi diyelim. Hatları düzeltiyorlar. Mesela biz buzdolabının yiyeceklerimiz bozulmaması için gidiyoruz bunu takıyoruz değil mi? Evet çalıştırıyoruz. Şimdi bir de bunun nasıl kullanılması gerektiğine gelelim. Yani ya mesela Aldığınız zaman bu içindeki kılavuzu mutlaka karıştırın, okuyun, hatta ezberleyin derim ben. Çok önemli şeyler var. Bunlardan belli başlarını not aldım. Size söyleyeyim. Bunları aktarmamış da olmayalım. Bilgisini vermiş olalım. Bu cihazın kullanım ve güvenlik rehberi diyebileceğimiz birkaç madde buradan size aktarmak istiyorum. Ürünü kullanırken ısı kaynaklarından ve nemli ortamlardan herhangi bir sıvıya temasından engelleyerek, temastan sıvıdan uzak tutarak kullanmaya özen gösterin sevgili izleyiciler. Sen mesela başta kahveyi dökmemeye çalışmanın bir nedeni de buydu değil mi? Evet, yani ürün kesinlikle suyla buluşmamalı. Sudan uzak tutun ürünü. İkincisi, yağmurlu ve yüksek nemlerde kullanmayın demiş üretici. Ürünü statik, elektrik, manyetik alanlardan uzak tutun demiş. Yani buralarda kullanmayın. Ve önemli bir uyarı daha. Ürünü 45 santim yerden yüksekte kullanın. Yani mesela bu masa gibi. Değil mi bak? Aynen öyle. Aynen. Evet. Çünkü topraktaki nem bile ürünü belki etkileyebilir. Bunu düşünmüş olabilirler. Ürünü 457 milimetreden alçak yerlere koymayın diyor. Ürünün gene bu kılavuzun içinde. Ürünün kendi tescilli bağlantı elemanlarını, markaları dışında ağzım yanabilir söyleyeyim. Biraz içtim. Kullanmayın. Darbelere karşı koruyun diyor. Düşürmeyin. Çünkü içi gerçekten elektronik aksam dolu. Düşürmeyin. Bağlantı noktalarını temiz tutun diyor. Bakın arkada prizler giriyor. Bu prizlerin tozlanmaması lazım. Zaten kirlenmemesi lazım. Şarj için bölümlere kutular koymuşlar. O kutuların kapalı kalması aynen, lazım. önemli yerler falan. Ve havadar yerlerde saklayın diyor. Kuru yerlerde. Aslında cihazın kuru ortamlarda saklayın diyorlar cihazı. Şimdi diğer markalarla da karşılaştıracak olursak aşağı yukarı sürdürülebilir bir enerji verme konusunda rakipleriyle ürün başa baş, hatta biraz bir tık yukarıda gidiyor. Fiyat performans konusunda belki biraz eleştirilebilir ama sunduğu toplam enerji 2400 watt, bakın 2400 watt burada çok önemli. Ekstra gelince de 3000 watt'a çıkıyordu değil mi? 3000 watt'a çıkıyor. 3000 watt 2 gün sürdürülebilir enerji demek. Yani 2 gün siz bu ürünü alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. 2 gün boyunca hiçbir şeye ihtiyaç duymadan size enerji sağlıyor. Bu çok uzun bir saat. Diğer ürünlerde bu kadar mı? Araştırdık. Biraz daha düşük diğer ürünlerde. Hani bu onun avantajı. En büyük diğer avantajı ise size bir solar panel sayesinde hızlı bir şekilde sürdürülebilir güneşten enerji sağlamak. Bu da iyi bir şey. Sürekli enerjiniz oluyor. Şimdi ben burada size sormak isterim sevgili izleyenler. Eğer siz olsaydınız bu kadar güçlü bir ürünü, bir cihazı kamp çantanıza ekler miydiniz? Bunu da yorumlara yazın. Yorumlara yazın, ekleyin. Biz de çok rahat bir şekilde cevaplarız değil mi? Cevap verelim. Evet.
Bir ürün inceleme videomuzda bu şekilde sona erdi diyelim. Evet. Eğer gerçekten kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın. Biz bazen değinmediğimiz konularda ya da atlamış olduğumuz konular olabilir. Varsa Size- bize soruları şeyden sorun, yorumlardan sorun. Biz de çok rahat bir şekilde cevap Evet. veririz yani. Cevap veririz. Hatta memnun oluruz. Çünkü Aynen. biz de bir şekilde eksiklerimiz varsa düzeltmiş olursunuz. Şimdilik Bu bu kadar. akşam bu ormandan, bu güzel ortamdan hepinize iyi akşamlar, iyi günler. Kanalımızı izlemeye ve bize desteğinizi artırmaya devam edin. Hoşça kalın. Hoşçakalın.